Herkese yeniden merhaba, ben Damla. Bugün sizlerle bu çantayı nasıl diktiğimi paylaşacağım. Daha önceden birkaç tane çanta videosu atmıştım zaten ama onlar hep böyle geri dönüşüm şeklindeydi. Bu sefer direkt deri kumaştan sıfırdan bir çanta yapmak istedim. Yani ve sonuçtan memnun kaldım çünkü beklediğimden daha güzel oldu açıkçası. Hangi malzemeyi nereden aldığımı her şeyi zaten videoda ayrıntılı bir şekilde söyledim. Umarım sizin de hoşunuza gider. Şimdi hiç daha fazla uzatmadan nasıl yapıldığına geçmek istiyorum. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Çantam için öncelikle bir kalıp hazırlayacağım. Çünkü bunu birkaç kere kullanacağım ve aynı ölçüde olmaları için mutlaka kalıp kullanmam gerekiyor. Bir tane A4 kağıdı aldım ve kısa kenarından itibaren 18 santimden çiziyorum. Uzun kenarında yaklaşık bir 21 santim bana yeterli olacağını düşündüğüm için 21 santimden ölçtüm. Daha sonra bu köşe kısmına da iğneliğimi koyuyorum. Herhangi bir yuvarlak bir şey kullanabilirsiniz, bant gibi. Ve şeklini çiziyorum. Daha sonra kağıdımı güzelce kesiyorum. Yuvarlakların aynı ölçüde olabilmesi için dikine doğru ikiye katlayıp bir tarafı taklit ederek kestim. Burada kağıt şu anda yamuk değil, aşağıya doğru yamukmuş gibi duruyor. Ama kamera tam direkt tepeden çekmediği için ve perspektif diye bir olay olduğu için aşağı kısım kısa gibi görünüyor. Kağıdımın ucunda şöyle bir 3 santim kadar katlıyorum. Bunun sebebi hem astar için hem de dış kumaş için aynı kalıbı kullanacağım. Sadece o uzunluğu değişmesi gerekiyor. Ayrıca çantamın kalınlığını da şöyle cetvelle göz kararı ölçüyorum. 6 santim olmasına karar verdim ben. Çantamın kumaşı için ise deri kullanacağım. Ben bunu internetten almıştım. Döşemelik suni deri olarak aldım. Çünkü kıyafetlik deriler olmazdı çantalara. Ki zaten onlar da çok zor bulunuyor. Mobilya kaplama yapan veya döşemelik kumaş satan yerlerden bulabilirsiniz. Ben burada metresini 50 liraya buldum. Onun için almak istemedim. Ve internetten baktım. Metresini 10 liraya görünce hemen aldım. Hatta 5 metre falan aldım renk renk. Siz de internete direkt suni döşemelik deri yazarsanız oradan bulabilirsiniz. Benimki hardal sarısı. Kumaşımı seriyorum ve bir kenarına kalıbımı yerleştiriyorum. Etrafından yarım santim pay bırakarak kesiyorum. Bu parçayı taklit ederek bir tane daha kesiyorum. Böylece ön ve arka parçamı hazırlamış oldum. Bunun 3 tarafını mezromla ölçüyorum. Ve aldığım ölçüye göre bir parça kesiyorum. Kalınlığını 6 santim istediğim için 1 santimde pay bırakıyorum. Kenarlardan yarımşar yarımşar olacak şekilde 7 santim bir parça kesiyorum. Parçalarımı hazırladıktan sonra kenar için olan parçayı ön ve arka parçamın etrafına iğneliyorum. Yuvarlak kısmın kenarlarını bu şekilde hafif katlayarak iğnelememiz gerekiyor. Kenarından fazla kalan parçayı kesiyorum. Ve parmağımla gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. İlk parçayı bu şekilde diktikten sonra diğer parçamı da bunların üzerine koyup yine aynı şekilde kenarlarından iğneliyorum. Bu kısmı da güzelce düz dikişle dikiyorum. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey alt tarafta kalan yuvarlak kısımları çok dikkatli bir şekilde dikmek. Çünkü oranın şeklini güzel veremezseniz çantanız da güzel durmaz. Diktikten sonra yuvarlak kısımlara çıt atıyorum. Ve çantamı düzüne
Şimdi bunun içine astar yapacağım. Kalıbımın bir kenarını katlamıştım hatırlıyorsanız. Şimdi katladığım kısmıyla yapacağım. Yani normal kestiğim deri kumaştan daha kısa olması gerekiyor. Az önce yaptığım bütün adımları tekrarlıyorum. Sadece astarımın alt kısmını birleştirmiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi alt kısmı açık çünkü orayla bir planım var. Ayrıca astarıma ufak bir cep yapmak istedim. Böyle anahtar her şeyi çizdiği için anahtarı koymak için yaptım ben orayı. Siz de istediğiniz boyutta cep yapabilirsiniz. Zaten cep yapmak çok basit. Bir kenarını 2 kez kıvırıp diktim. Diğer kenarlarını da minicik içeriye kıvırıp ütüledim. Ve bunu direkt astarımın üzerine yerleştirip 3 kenarından düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi çantamın tersi bana bakarken ve astarımın düzü bana bakarken astarımı çantamın içine yerleştiriyorum. Yani çantamın temiz yüzüyle astarımın temiz yüzü birbirlerine denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve bu ağız kısmını dümdüz bir şekilde dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Astarımı çantamın içinden çıkarıyorum ve çantamı düzüne çeviriyorum. Şimdilik bu şekilde görünüyor. Bunları bir kenara alıyorum. Ben çantamın böyle kutu gibi olmasını istiyorum. Sert bir çanta olsun istiyorum. Ama kumaşım gördüğünüz gibi oldukça yumuşak bir deriydi. Onun için içine bir parça daha yapacağız. Bunun için çantaların içine kullanılan o malzeme ne olduğunu bilmiyorum. Ondan bulabilirseniz ondan kullanın. Ama ben herkesin bulabileceğini düşündüğüm için bu plastik defter kapaklarından kullanmak istedim. Mukavva veya karton da kullanabilirsiniz ama çok fazla uzun ömürlü olacağını düşünmüyorum. Sonuçta çantamız içine su da koyabiliyoruz. Onun için onlar hemen etkilenebilirler. Ama bu plastik defter kapakları zaten herkesin evinde vardır diye düşünüyorum. Defter kapaklarımdan aynı şekilde kalıbımı çıkarıyorum. Bunun boyu ise astarla derimin arasındaki farkın yarısı olacak şekilde. Yani birini uzun kesmiştim, birini kısa kesmiştim. Bunu da tam ortalarında kesiyorum. Parçalarımı kestikten sonra silikon tabancasıyla çanta şekli veriyorum. Yani az önce diktiğim şekilde silikonla yapıştırıyorum. Burada illa böyle kutu gibi hazırlamanıza gerek yok bu parçaları. Deri kumaşınıza veya astar kumaşınıza şöyle birkaç yerinden yapıştırsanız da daha sonra işte onun içinde kalmasını sağlarsanız da olur. Ama bence böyle daha sağlam olurmuş gibi geldi. Onun için böyle yaptım. Bu arada söylemeyi unuttuğum bir şey var ve burası çok önemli. Deri parçam plastik parçamdan 3 milim kadar daha büyük ve plastik parçam da astarımdan 3 milim kadar daha büyük. İç içe geçebilmesi için böyle olmak zorunda bunlar. İçeri doğru gittikçe küçülüyormuş gibi düşünebilirsiniz. Plastik kutumu hazırladıktan sonra az önce kenara aldığım parçamın içine yerleştiriyorum. Daha sonra astarımı da bu kutunun içine doğru yerleştiriyorum. Yani plastik parçalarım hiçbir zaman görünmeyecek, içeride kalacaklar. Bu ağız kısmından tekrardan dikeceğim. İğne plastiğe geçiyor yani benim makinem dikebildi. Onun için çok korkmayın ama ufak bir şey de deneyin mutlaka. Ve biraz da böyle sakin sakin yavaş yavaş yapmak gerekiyor. Bu şekilde görünecek ama ondan önce astar parçamı bu açık bıraktığım yere güzelce dikeceğim. Bu arada bu açık bıraktığınız yer çok küçük olmasın çünkü o zaman kutuyu sığdıramıyorsunuz içine. Ve alt parçam bu şekilde görünüyor. Şimdi kapak kısmını yapacağım. Kapak için de yine ilk başta hazırladığım kalıbı kullanacağım. Çünkü gerçekten çok yakıştı bence. Aynı şekilde derimin üzerine kalıbımı yerleştiriyorum ve taklit ederek kesiyorum.
aynı parçadan bir tane daha kestim. Bunları yüzleri birbirine gelecek şekilde üst üste yerleştiriyorum ve bu üç kenarından dikiyorum. Diktikten sonra tersine çevirdim ve kenarlarından tekrardan düz dikişle diktim. Bunun uç kısmına clinkshop.com'dan aldığım halkalardan yerleştireceğim. Ama direkt böyle kapağın üstüne dursun istemiyorum. Şöyle bir tane de geçiş olsun istedim. Ve bunu sağlamak için de bir dikdörtgen parça kestim. Daha sonra bu parçamın kenarlarını 3'e katlıyorum. Ve buradan dikeceğim. Benim makinemde piko desenleri olduğu için böyle süslemeli bir şey olsun istedim. Onun için böyle yaptım. Direkt düz de yapabilirsiniz. Ama bence güzel bir detay oldu. Parçamı hazırladıktan sonra halkama bu şekilde geçiriyorum. Daha sonra bu uç kısmını dikeceğim. Makineyle dikebilirsiniz ama ben elde dikmek istedim. Çünkü üst tarafa süslü bir dikiş yapmıştım ve oradan dikişi kesmek istemedim. Orası tüm gibi dursun istedim. Onun için içeriden elimle diktim. Ayrıca bu halkanın ve videonun geri kalanında kullanacağım Clinkshop ürünlerini de videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ve burayı da hazırladıktan sonra şimdi sıra geldi kapağımıza bunu yerleştirmeye. Kapağımın tam ortasını buluyorum ve şeridimi buraya yerleştiriyorum. Halkanın yarısı çantanın üstünde, yarısı boşlukta olacak şekilde iyice aşağıya indirdim. Yerini belirledikten sonra buraya iğneliyorum. Şimdi bunu çantamızla birleştirmeye geldi sıra. Bu şekilde görünmesini istiyorum. Bunun için de çantamın arka kısmına kapağımı tersinden yerleştiriyorum ve bu parmağımla gösterdiğim yeri dümdüz dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Deriyle çalışmak birazcık zor olduğu için biraz fazla hata yapıyorsunuz. Ama taktığınızda hiç belli olmuyor, yani onun için korkmayın. Halkayı taktığım parça çok fazla sağa sola gittiği için orayı da birleştirmek istedim. Yine elimle içeriden sabitliyorum kapağıma. Ve bu şekilde görünüyor. Ben çantamın kapağına herhangi bir çıt çıt vesaire yapmayacağım. Çünkü demirin ağırlığıyla zaten kapalı duruyor ve tekrardan açmak için uğraşmak istemedim. Siz isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi sıra geldi kulplarına. Kulplarım için iki parça birleştirme yapacağım. Bunun için minicik iki tane dikdörtgen kesiyorum. Ve daha sonra bunları yine 3'e katlıyorum ve kenarından düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra Clinkshop'tan aldığım küçük halkalarıma geçiriyorum bu şekilde. Daha sonra bu parçamı uç kısımları içeriye saklayacak şekilde böyle katlıyorum. Ve minik mandallarla tutturuyorum kaymasın diye. Ben bunun bir tanesini tam acaba olacak mı düşüncesiyle denedim. Şimdi diğerini de size göstereceğim. Bu parçaları çantama sabitlemek için clinkshop.com'dan aldığım rivetleri kullanacağım. Bunlar çantalarda, ayakkabılarda vesaire birleştirmek için kullanılan sanki böyle zımba gibi bir parça. Öncelikle kulbuma delme işlemi yapıyorum. Parçayı deldikten sonra aynı şekilde çantamın kenarını da deleceğim. Burada birazcık görünmüyor, evet farkındayım, ama çantanın içini çok fazla göstermem mümkün olmadığı için bu şekilde yapmak zorunda kaldım. Çantamı da güzelce deldikten sonra setimin içinden bir uzun bir de kısa parça çıkarıyorum ve çakma aparatlarımı da çıkarıyorum. Daha sonra bu kulp parçama uzun olan parçamı yerleştiriyorum ve onu da çantamda deldiğim yere takıyorum. Ucunu çıkardıktan sonra minik olan parçamı da bunların üzerine yerleştiriyorum. Ve daha sonra kulp olan kısmı taban aparatımın üzerine yerleştiriyorum. Çakma aparatımı da alıp çekicimi 90 derece vurarak çakıyorum. Böylece makinesiz sadece bir çekiçle rivetlerimi çakmış oldum. Kulplarımın çantayı tutacağı yeri yaptıktan sonra sıra geldi asıl kulbu yapmaya. Ben çanta kulplarını ölçerken veya kıyafet askıları ölçerken bu şekilde mezromu olması gereken yere iğneliyorum ve daha sonra üzerimde deneyerek diğer uç kısmı buluyorum. Böylece tam ölçüyü bulmuş oluyorum. İstediğim ölçüde ve 6 santim kalınlığında bir dikdörtgen kestim ve daha sonra bunları yine aynı şekilde 3'e katlayıp kenarından düz dikişle dikiyorum. Daha sonra kulbumun uç kısımlarını da bu çantama yerleştirdiğim kulp tutacaklarına geçiriyorum. Ve buraları da aynı şekilde rivet çakarak birleştiriyorum. Bu kısmı dikebilirsiniz ama çantaya birleştirdiğiniz yeri rivetten başka birleştirme şansımız var mı bilmiyorum. Çünkü çok zor olur onu dikmek. Kulplarımı da aynı şekilde birleştirdikten sonra çantam bu şekilde görünüyor.
Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videolarım devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.